Diomande'den açıklamalar. Mourinho Arda Güler'e hangi önemli rolü verecek? Marca gazetesinden Arda Güler yazısı. Mourinho'nun belgeselinden açıklamalar. Mbappe Arda Güler hakkında ne söylemişti? Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Hızlıca like'ımızı atalım. Abone olduysanız da arkadaşlar arkanıza yaslanın ve videomuz başlıyor. Arda Güler bugün antrenmandaydı arkadaşlar. Yine antrenmanda şovunu yaptı. Yan Diomande Real Madrid'in yeni transferi. Açıklamalar yapmış, hemen bakalım. Real Madrid beni aradığında hayır diyemedim. Keşke deseydin onu. Diomande, bu oyuncuları eskiden televizyondan izlerdim. Şimdi aynı soyunma odasını paylaşıyoruz diyor. Abi Real Madrid öyle bir takım ama ya. Bay Mourinho'ya teşekkür etmek isterim. Daha önce konuştuğumuz gibi. Bugün burada koç ve kulüp sayesinde bulunuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve koça bana güvendikleri ve bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim diyor. Sizler bu oyuncu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uzun yıllar boyunca Real Madrid'de başarılı olabilir mi? Yoksa Mastantuono ve Endrick gibi tökezleyebilir mi? Ve Real Madrid'in bugün bir hazırlık maçı var. Bu özel bir hazırlık maçı. Deportivo maçında da Diomande yok. Real Madrid bir hayal diyor Diomande. Keşke hep öyle kalsaydı. Maç günü Real Madrid bugün Riazor'da Deportivo ile karşılaşacak. Bizim saatimizde akşam 10'da olacak arkadaşlar. O yüzden kimseye söz vermiyorsunuz, maçı birlikte izleyeceğiz. Bugün Deportivo'ya karşı oynanacak Trofeo Teresa Herrera dostluk maçı Real Madrid TV'de. Bizim saatimizde 22'de arkadaşlar canlı yayınlanacak. Maçı birlikte izleyeceğiz. Bu arada dün Fenerbahçe ile ilgili bir canlı yayın açmıştık. Maçı canlı izledik. Ve öğlen saatlerinde de bir Beşiktaş maç önü videosu atacağım. Ve Perşembe günü de Beşiktaş'ın maçını canlı olarak izleyeceğiz arkadaşlar. Ve Perşembe günü sizlere özel sürpriz hediyelerim var. Beşiktaş'ın maçını canlı izlerken sizlere süper hediyeler hazırladım arkadaşlar. Hepinizi Beşiktaş maçı yayınına bekliyorum. Bu yayına gelebilmek ve ödülleri kazanabilmek için kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açarsan haberdar olabilirsin. Abone olmak tamamen ücretsiz bu arada. Gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar. Mbappe'nin Arda Güler hakkındaki açıklaması var. Bunları tekrar gündeme getirmek gerekiyor. Hızlıca devam ediyorum. Ve Real Madrid'in kamp kadrosu Arda Güler. Bu kamp kadrosunda yer alıyor. Bernardo Silva var. Yine Vinicius var, Valverde var, Mbappe, Diomande, Cucurella falan bu isimler bu maçta oynamayacak. Son dakika Tchouaméni ve Fede Valverde, Valdebebas'la yeniden buluştu. İkisi biliyorsunuz geçtiğimiz sezon çok şiddetli bir tartışma yaşamışlardı. AS gazetesine göre iki orta saha oyuncusu daha önce yaşananlar hakkında konuştular, birbirlerinden özür dilediler ve aralarında sorun olmadığını net bir şekilde ifade ettiler. Dediğimiz gibi AS gazetesinin haberi. Real Madrid'in orta saha sorunu yok. Rol sorunları var. Madrid'in Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler ve Bernardo Silva'sı var. Sorun kalite değil, doğru oyuncuları doğru rollere yerleştirmek. Bunu yanlış yaparsan Mourinho'nun orta sahası çöker. Evet, Arda Güler'i 10 numarada değil defansif bölgede oynatırsanız çökersiniz. Ve aynı şekilde diğer oyuncular için de geçerli bu. Önemli flash haber. Eğer Ferland Mendy satılmazsa ve Mourinho sol ayaklı stoperini alamazsa Ferland Mendy'yi stoper olarak oynatmayı planlıyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Abi adam sürekli sakatlanıyor, oynatamazsınız ki. Arnold Real Madrid taraftarlarıyla olmaktan pek memnun değil gibi. Arkadaşlar yani bir 5-6 tane taraftarla fotoğraf çektiriyor. Surat hep böyle abicim, mutsuzsan gidebilirsin bu takımdan, git hadi ya. Ne fotoğraf ama diyorlar arkadaşlar. Bu ikili sizce kaç gol kaç asist yapar bir sezonda? Yazın bakalım. Cucurella ve Mbappe antrenmandaydı. Dediğim gibi Cucurella çok önemli bir transfer. Real Madrid Camavinga'yı satma olasılığını araştırdı. Ancak oyuncu hala kalmak istiyor. Arkadaşlar Real Madrid'in bir sorunu var. Gizli bir sorun aslında. Çok büyük görünmeyen bir sorun. Oyuncularla 6-7 yıllık sözleşme yapıyorlar. Çok büyük bir sıkıntı diyorum ben bunu. Biliyorsunuz bunu Chelsea yapıyordu. 8 yıllık 10 yıllık sözleşmeler yapıyorlar ve oyuncular sonra ayrılmak istemiyorlar. Oturdukları yerden maaş alıyorlar. Mourinho'nun planı Valverde ve Tchouaméni'yi Vinicius Junior, Mbappe, Bellingham ve Yan Diomande'nin arkasında çift pivot olarak birlikte sahaya sürmek. Onlara tamamen güveniyor. AS gazetesinin haberi. Burada Arda ekarte edilmiş oluyor bu habere göre arkadaşlar. AS gazetesinin haberi, bak bu arada İspanya basınının haberi. Çok kötü bir haber. Ya şöyle haberler görünce tadım kaçıyor tabii ki de. Umarım Arda sürekli ilk 11'de oynar. Umarım.
Şampiyonlar Ligi'nde kimse karşısında görmek istemez, o kadar da kötü değil diyorlar. Buraya Arda Güler'i yazmışlar ama yanlış pozisyona yazmışlar. Arda Güler'i buralarda oynatmayın arkadaşlar. Şu Bellingham'ı arkaya çekin. Bellingham o fiziğiyle, o esnek olmayan futboluyla orada yapamaz abi. Oradaki oyuncuları Arda kadar besleyemez. Real Madrid gözünüzü açın. Madridistalar gözünüzü açın. Arda Güler orada şov yapar 10 numara pozisyonunda. Yeni bir haber. Mourinho Arda Güler'e önemli bir rol veriyor. Mourinho Arda Güler'i Real Madrid'in savunması ile hücumu arasındaki bağlantı olarak kullanıyor. Orta saha oyuncusu takımın ilerlemesine yardımcı olmakta önemli rol oynuyor. Bunun onun rolünün kilit parçası haline geldiğini bildiriyor. Yani burada oynayacak diyor arkadaşlar. Savunmayla hücumu birleştiriyor arkadaşlar. 6 numara ön libero pozisyonundan bahsediyor. Çok yazık ya. Evet, şöyle bir de Marca gazetesine bir uğrayalım. Gelecek Madrid. Rodri'nin rolü. Real Madrid'in büyük çaba sarf ettiği Rodri'nin transferinde yaşanan aksilik kulübün yol haritasını değiştirmiyor. Aslında Madrid doğumlu oyuncunun rolü kulübün gelecekte takımın oyun kurma gücüne sağlam bir temel oluşturacağına güvendiği Bernardo'nun eklenmesiyle zaten doldurulmuştu. Ayrıca Arda Güler ve Thiago Pitars gibi oyuncuların benzer rollerdeki potansiyeline değer veriliyor ve kulüp onlara tam güven duyuyor. Marka'nın görüştüğü Real Madrid kaynaklarına göre Zubimendi için Arsenal ile olası bir anlaşma söylentileri tamamen asılsızdır. Gerçek dışı bir transfer haberi diyorlar. Arda Güler'e de çok güveniyorlar diyorlar. Acımasız bir saldırı. Kulüp en azından kağıt üzerinde muazzam bir potansiyel vaat eden bir hücum hattından en iyi şekilde yararlanmak için Mourinho'nun bilgeliğine güveniyor. Santrafor'un arkasında Bellingham, kanatlarda Vinicius ve Diomande, forvette ise Mbappe. Çok az kulüp, belki de Paris Saint-Germain bu kadar güçlü bir hücum hattına sahip olmakla övünebilir. Mourinho'nun Endrick, Espi, Arda Güler ve Brahim gibi oyuncuların da önemli roller üstlenebileceği bir forvet hattının tüm potansiyelini ortaya çıkarabileceğine tam güven duyuluyor. Arda'yı yedek oyuncuların arasına yazıyorlar. Yine keyfim kaçıyor burada. Brezilyalı oyuncu söz konusu olduğunda tam bir güven var ve kulüp onun Real Madrid yıldızı olarak kendini kanıtlayacağı sezon olabileceğine inanıyor. Valdebebas da oyuncu radikal bir fikir değişikliği yapmadığı sürece son günlerde spekülasyon konusu olan Endrick için kiralık transferi düşünmüyorlar. Endrick de kalıyormuş. Pek iç açıcı haberler yok arkadaşlar. Paris Saint-Germain Arda Güler'i istiyor, Real Madrid ise Vitinha'yı istiyor. Madrid Arda Güler'i dokunulmaz görüyor. 100 milyon euro verseler bile yetmez. Madrid taraftarları Arda Güler ve Vitinha takasını kabul eder miydiniz diye soruyor. Siz kabul eder miydiniz böyle bir transfer arkadaşlar? Evet, Netflix belgeselinden Mourinho'nun sözleri ve bundan sonra da Mbappe ve Toni Kroos'un Arda Güler açıklamaları geliyor. Iker Casillas hakkında Casillas'la 3 kez konuştuğumda bana söylediği ilk şey şuydu. Ulusal takım oyuncuları yani milli takım oyuncuları için daha fazla tatil rica etmeye geldim. Tatil istemiş. İkinci kez konuştuğumda bana antrenmanı 1 saat geçirmemi istedi. Yani 1 saat ileri alalım. Çünkü antrenman yapmak istediği saatte Madrid'de çok fazla trafik vardı. Üçüncü kez konuştuğumda bana dedi ki otele gitmek istemiyoruz. Maç gününde buluşmayı ve doğrudan stadyuma gidip oynamayı tercih ederiz. Çünkü kaptan olduğu için o konuşuyor. Kısa sürede onların şımarık olduklarını fark ettim diyor. Mourinho'nun yeni belgeselinde 2012 sezonunda hissettiğim şey buraya geldiğimiz işin tamamlandığıydı. Bu Barcelona'nın egemenliğini kırmaktı. Bence onları bayılttık. Her gün bu kadar çok savaşmak, Pep o sürekli mücadeleden yorulmuştu diyor. O yüzden gitti diyor belki de. Pep Barcelona'dan istifa mı ediyor? Bazı insanlar bir ara vermeye ihtiyaç duyar. O kelimeden nefret ediyorum. Benim için ara vermek zayıflık anlamına geliyor. Ara vermelerle ilgili benimle konuşma. Benim asla dinlenmeye ihtiyacım olmadı. Dinlenmeyi öldüğüm zaman yapacağım diyor. Sami Khedira da bu belgeselde konuşmuş. Maçlara hazırlanmak komik oluyordu. Barcelona hakkında 2 dakika konuştuk. Sonra 40 dakika Lionel Messi'den bahsettik. Her tekil detayı için hazırlık yapardı. Yani Mourinho. Oyuncuları değiştirirdi. Bazen Pepe 6 numara olurdu. Bazen Ramos. En önemli şey Messi'yi durdurmaktı diyor. Evet. Klasikleşen 15 numara. Ne dersiniz? Yıllar boyu burada 15 numara Arda Güler'e zimmetli kalır mı? Tabii ki de 10 numara olsun istiyoruz. Hatta yıllar sonra kaptan bile olsun istiyoruz ama Bellingham falan bu takımdan gitmediği sürece kaptanlık falan zor. Onun lobisi çok güçlü çünkü. Neden böyle bilmiyoruz. Biz de Arda Güler'in sesi ve gücü olmaya çalışıyoruz burada sizlerle birlikte ama.
Diomande'nin fotoğrafının arka planında tanıdık yüzler. Evet, arkada kim var? Arda Güler var arkadaşlar. Arda Güler Real Madrid'e gittiğinde Arda'yı ilk yemeğe çıkaran isimler kimlerdi? Brahim Diaz ve Bellingham'dı. Keşke şu çocukla dost olsanız, keşke ona da sahip çıksanız. Bilemiyorum ya. Onlar orta sahada özel bir şeyler yapacaklar. Bazıları diyor ki Arda Güler Bernardo Silva'dan çok fazla şey öğrenir. Arda Güler zaten Modric ve Kroos'tan her şeyi öğrendi arkadaşlar. Tabii ki de öğrenmeye açık olmalı. Bernardo Silva'nın bir tecrübesi vardır. Şu anda şimdiki zamanda Arda Güler Bernardo Silva'dan 4 gömlek üsttedir. Toni Kroos zamanında ne demişti? Arda'yı diğer genç oyunculardan ayıran şey sürekli bir şeyler öğrenmek istiyor olması. Evet, Arda da zaten bir şeyler öğrenmek istiyor hep. Belki Bernardo Silva'dan da bir şeyler kapabilir tabii ki de. Antrenmanların öncesinde ve sonrasında sürekli bizim neler yaptığımıza bakardı. Onun sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını fark etmiştim. Sağlıklı kalırsa, sakatlık yaşamazsa önünde çok parlak bir gelecek var. İnşallah nazarlardan korusun. Güzel de bir geleceği olsun Arda'mızın. Seviyoruz da. Gelelim Mbappe'nin Arda Güler hakkındaki yorumuna. Bunları gündeme taşımak lazım. Aramızda iyi bir bağ var. Yani bir kimya uyumu var. Taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Çünkü bizim için çok önemli ve onunla oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Bu yaptığı açıklamayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçtiğimiz dönemde yapmıştı. Bence Mbappe Arda Güler'i seviyor çünkü ona çok fazla gol atıyor ve gol pozisyonuna sokuyor onu. Umarım bu sezonda en az 20 asist yapar Mbappe'ye. Arda'mız orada parlamış olur. 20 asist de güzel bir rakamdır. Oynarsa tabii ki de sürekli oynaması lazım Arda'nın. Öyle rotasyon oyuncusu olursa çok sıkıntı. Spalletti'den Kenan Yıldız hakkındaki açıklama. Kenan Yıldız takım ve kulüp için her şeyi ortaya koyan bir profesyonel. Ve biz onda bunu seviyoruz diyor. Kenan da kaldı orada ya. Kenan Yıldız henüz 21 yaşında Juventus'un kaptanı. Arkadaşlar bahsettiğimiz kulüp kötü bir kulüp değil tarihine bakarsak. Ama şu anki hali gerçekten Juventus'un acınası. Avrupa Ligi'nde falan oynuyorlar. Yani Kenan Yıldız için bir Şampiyonlar Ligi sezonunu kaçırmak gerçekten büyük kayıp. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak kendisi. Evet, bugün Süper Kupa maçı da var ama biz Real Madrid ve Arda Güler'in maçını izleyeceğiz. Enrique'den de açıklama var. Belki ileride Arda'nın hocası da olabilir bu. Dünyada bizim kadar motive tek bir takım bile yok. Yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp Real Madrid gibi 3'te 3 yapmak istiyoruz diyor. Genç kelebek Vinicius Junior arkadaşlar. Ronaldo evlenmiş bugün. 4-5 tane falan çocuğu vardı Georgina'dan ve evlenme kararı alıp evlenmişler. Hayırlı olsun ne diyelim. Tanıdık yüzler Nimegen'i playoff turuna taşıyor. Arkadaşlar Emre Mor 90+5'te gol atıyor. Nimegen'i playoff turuna götürüyor. Gerçekten benim içimde kalan en büyük ukdedir Emre Mor. Keşke olsaydı bir Messi'miz olacaktı. Ve Tadiç de tribünde Ceko'yu görüyor. Bir anda gülmeye başlıyorlar. Ceko da tribünde onu desteklemeye gelmiş. Ve Emre Mor'la da bir araya geldiler. Çünkü Fenerbahçe'de birlikte oynadılar sanırım. Ve Pembe Kelebek'le de günü kapatalım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen ücretsiz olan şeyleri söylüyorum. Yine bastıra bastıra söylüyorum. Like atmak, hype hakkını kullanmak ücretsiz. Abone olmak zaten ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Hepinizi Beşiktaş'ın Avrupa maçına, canlı yayına bekliyorum. Orada sizlere ödüller dağıtmak istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.